Onu kimi zaman daha 2'de gözünü kırpmayan bir asker, kimi zaman Yalı Çapkını'nda dengeleri alt üst eden gizemli bir adam, kimi zaman da daha 17 dizisinde tüm ipleri elinde tutan Hakan Akkaya olarak izledik. Peki podyumlardan ekranlara uzanan bu başarının arkasında nasıl bir disiplin ve eğitim yatıyor? İşte Armağan Oğuz'un adım adım inşa ettiği hayat hikayesi, videoya geçmeden önce kanalımızın büyümesi için bizlere like atıp hype puanı verirseniz çok seviniriz, iyi seyirler. Bilmem gereken, saklamasını istediğin başka bir şey varsa bana şimdi anlat. Armağan Oğuz 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını İstanbul'un hareketli yapısı içinde geçiren Oğuz, küçük yaşlardan itibaren basketbol ve salon sporlarıyla ilgilenmeye başladı. Erken yaşta başlayan bu spor alışkanlığı ona sadece düzgün ve atletik bir fizik kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda hayatın geneline yayacağı bir çalışma disiplinini de beraberinde getirdi. Eğitim hayatında ise sanattan önce akademik ve analitik bir kulvarda ilerlemeyi tercih etti. Lise eğitimini İstanbul'un en köklü okullarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Buradaki nitelikli eğitim sistemi sayesinde olaylara mantık süzgecinden bakmayı öğrendi. Lisenin ardından üniversite sınavına girerek Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünü kazandı. Sayısal verilere ve olasılık hesaplarına dayalı bu lisans eğitimi, onun zihnini daha sistemli ve soğukkanlı çalıştırma becerisini geliştirdi. Üniversitede derslerine devam ederken, spordan gelen dengeli fiziği ve boy avantajı çevresinin dikkatini çekti. Yakın çevresinin yönlendirmesiyle modellik yapmaya başladı. 2008 yılı modellik kariyeri için büyük bir dönüm noktası oldu. Katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek Türkiye'nin en iyi erkek modeli unvanını kazandı. Bu başarının hemen ardından Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World yarışmasında ise dünya ikincisi olarak başarısını uluslararası alanda tescilledi. Elde ettiği bu dereceler sayesinde bir süre ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı, reklam ve dergi çekimlerinde yer aldı. Ancak podyumlarda yakaladığı bu başarı, onun hikaye anlatıcılığına olan ilgisini tamamen karşılamaya yetmedi. Sadece dış görünüşe dayalı bir kulvarda kalmak istemediği için odağını oyunculuğa çevirdi. Bu geçişi alaylı bir şekilde yapmak yerine işin tekniğini ve felsefesini öğrenmek istedi ve eğitim almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'a yerleşerek dünyaca ünlü New York Film Akademi bünyesinde kamera önü oyunculuğu, karakter analizi ve metot oyunculuğu eğitimi aldı. Amerika'da geçirdiği bu süreçte farklı kültürlerden oyuncularla çalışarak altyapısını güçlendirdi ve donanımlı bir şekilde Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra profesyonel set hayatına adım atan Armağan Oğuz, 2014 yılında yayınlanan Ah Neriman dizisiyle ilk ekran tecrübesini yaşadı. Oyunculuk kariyerindeki asıl büyük ve geniş kitlelere ulaşan kırılma ise 2016 yapımı Dağ 2 sinema filmiyle gerçekleşti. Türk askerinin mücadelesini konu alan bu yapımda canlandırdığı Astsubay Kıdemli Çavuş Baybars Altınbaş karakteri onun tüm birikimini sahaya yansıtmasına imkan tanıdı. Ama öyle olmadı. 1,5 sene daha çıktık. Film öncesindeki ağır askeri kamp süreçlerini ve çekimlerin yapıldığı zorlu doğa koşullarını spordan gelen fiziksel dayanıklılığı sayesinde başarıyla sırtladı. Baybars karakterinin sert ama adaletli duruşunu karakterin insani yönleriyle dengeli biçimde sunarak izleyicinin takdirini kazandı. İzleyici ekranda yapay bir rol değil, görevini ciddiyetle yapan gerçek bir asker gördüğü için bu performansı benimsedi. Dağ 2 ile yakaladığı bu ivmenin ardından kendisini tek bir rol tipine hapsetmek istemedi. Oyunculuk yelpazesini göstermek adına 2017 yılında Türkiye'nin ilk büyük internet projelerinden biri olan Fi dizisinde yer aldı. Buradaki Göksel karakteri Dağ 2'deki asker imajının tam aksine dansla ilgilenen, duygusal dalgalanmaları olan ve iç dünyası karmaşık bir figürdü. Göksel rolüyle dramatik ve psikolojik katmanları olan sahnelerde de ne kadar yetkin bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Ardından 2018 yılında Polis Özel Harekatı'nın mücadelesini anlatan sert ve gerçekçi yapısıyla öne çıkan Börü dizisinde yer alarak aksiyon sahnelerindeki inandırıcılığını pekiştirdi. İlk mermi sıyırdı. İkincisi dalağımı parçaladı geçti.
Aksiyon ve modern drama kulvarındaki bu başarılarının ardından 2018 yılında tarihi dönem projesi olan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olarak kariyerine yeni bir boyut kattı. Dizide Ertuğrul Bey'in yanında cenk eden Sadık Alp Ataç karakterini canlandırdı. At binme ve kılıç koreografilerindeki becerisiyle izleyicide dönemin sert ve güven veren savaşçı ruhunu hissettirdi. Tarihi atmosferdeki bu performansının ardından farklı bir türe geçiş yaparak Karadeniz yapımı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Bulut karakterine hayat verdi. Bulut, hikayeye sonradan giren ve ana karakterlerin ilişkisini sınayan hırslı bir karakterdi. Oğuz, bu roldeki soğukkanlı ve tekinsiz oyunculuğuyla izleyicide doğrudan güçlü bir gerilim ve tepki duygusu oluşturarak rolün hakkını verdi. Bu adamın değil, senin kanın akacak Kuzey. 2021 yılında ise büyük bütçeli tarihi denizcilik projesi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde amansız komutan Ratko rolünü üstlendi. Türk denizcilerinin karşısındaki ana tehditlerden biri olan Ratko karakterinde üstün fiziksel performansını kullanarak izleyici zihninde unutulmaz ve baskın bir düşman figürü çizdi. Bu tarihi projenin hemen ardından Türk televizyonlarının en çok konuşulan psikolojik dramalarından Masumlar Apartmanı dizisine Mazo karakteriyle geçiş yaptı. Han karakterinin karanlık dünyasıyla temas eden ve tekinsiz yapısıyla öne çıkan Mazo rolünde Oğuz, soğukkanlı, tehditkar ve gizemli bir performans sergiledi. Bu rolüyle psikolojik gerilimi yüksek sahnelerdeki yeteneğini bir kez daha kanıtlayarak izleyicide merak ve huzursuzluk uyandırdı. Küçücükken bilip kötülük doluydu için. Hemen arkasından gelen Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sinan karakterini canlandırdı. Aile ve iş üçgeninde kendi doğrularıyla var olmaya çalışan Sinan rolünde proje erken veda etse de abartısız ve dengeli dramatik oyunculuğuyla izleyiciden olumlu not aldı. Hemen peşinden gelen polisiye türündeki Netflix yapımı Meraklı Adam'ın 10 Günü filmine dahil olarak gizem ağının ortasındaki karanlık ve sırlarla dolu karakteriyle filmin tekinsiz atmosferini besledi. Dijital platformlardaki başarısı onu uluslararası boyuttaki dev prodüksiyon El Turco dizisine taşıdı. Tarihi bir zemin üzerine kurulan bu projede zorlu coğrafyada ayakta kalmaya çalışan Gözü, Pek Savaşçı Decebal karakterine hayat vererek uluslararası oyuncu kadrosuyla tam bir uyum yakaladı. Bu tecrübenin ardından fenomen yapım Yalı Çapkını dizisine Karam karakteriyle sert bir giriş yaptı. Karanlık geçmişi ve tekinsiz tavırlarıyla yalıdaki dengeleri altüst eden Karam rolüyle izleyicide merak ve huzursuzluk uyandırarak dizinin çatışma temposunu hızlandırdı. Beni kendi evimden aldılar. Hayatımda ilk defa. Kariyerindeki bu ivmeyi enfes bir akşam projesiyle devam ettiren Armağan Oğuz, ardından gençlik ve drama yapımı Daha 17 dizisinde Hakan Akkaya karakterine hayat verdi. Sert prensipleri ve geçmişindeki sırlarıyla hikayenin merkezinde yer alan Hakan Akkaya rolünde otoriter ve karizmatik duruşuyla izleyicide hem öfke hem de hikayenin gidişatına dair sürekli bir merak duygusu uyandırdı. Ait olduğun yerde kal. İnsanların içine çıkma. Tüm bu süreç değerlendirildiğinde Diriliş Ertuğrul'daki Sadık Alp Ataç'tan, Barbaroslar'daki zalim komutan Ratko'ya, Yalı Çapkını'ndaki gizemli Karam'dan, Daha 17'deki otoriter Hakan Akkaya'ya kadar uzanan her rol, onun kariyerinde birbirini tamamlayan basamaklar olmuştur.